Osmanlı bir Avrupa devletine hamiledir. 3 ayda neredeyse bütün kitapları hazmetti. Bu çocuk Bediüzzaman'dır. Zamanın güzeli. Ben Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu aleme ispat edeceğim. O da isyanın içinde! Yakalayın! Sen de şeriat istemişsin. Doğru mu bu? Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Heyhat, zulüm ardına zulüm. Nasıl da geçti yıllar. ...1878. Gündüzden daha aydınlık bir geceydi. Bitlis'in Hizan kasabasına bağlı Nurs köyünde bir bebek doğdu. Ama o sadece bir bebek değil, bir devrin vicdanıydı. Annesinin kendisini emzirirken hiç abdestsiz olmadığı gibi, babasının da ineklerini gayrın tarlasında gezdirirken sürekli ağızlarını bağlayıp değil, haram, en ufak bir şüpheli lokma ağızlarından geçmemiştir. Molla Said, o evde 7 kardeşin 4.'süydü. Ama kader onu başka bir sırra hazırlıyordu. Said, bu kelimeyi oku. İkra. Oku. Aferin. Ama yalnızca harfi okuma, manayı da oku Said. Her şeyde bir mana var mı abi? Vardır. Ama herkes göremez. Sen görmek istiyorsan ilme sarılacaksın. Molla Said büyümeye devam ediyordu. Ve 9 yaşındayken ailesinden ayrılıp ilim için yollara düşecekti. Hakkınızı helal edin. Helal olsun yavrum. Helal olsun. İlim yolu bu evlat. Dikenlidir ama sonunda nur var. Evladım. Seni Allah'a emanet ettim. O en güzel dosttur. Allah razı olsun anacığım. Ben senden razıyım evladım. Allah da razı olsun. Vakit gitme vakti. Allah'a emanet olun. Yıl 1887. Henüz 9 yaşında. Ve bu yaşta medrese eğitimi için ta köyü yollarına düşmüştü. Ve küçük Said için medrese hayatı başlayacaktır. Ben Said. Nurs köyünden geldim. Buyur evladım. Yer bul kendine. Günler geçer ve medresede Molla Said parlar. Sınıf içinde Molla Said cevaplar verirken diğer talebeler sessizdir. Bazıları rahatsız görünmektedir. Her şeyi mi biliyor bu çocuk? Hoca da sadece onu görüyor. Biz yokuz sanki. Ve Molla Said yalnız başına dışarı çıkarken 4 talebe yolunu keser. Sanki burası senin medresen. Benim olduğu kadar sizin de medreseniz. Derdin ne senin? Benim derdim imanımı kurtarmak. Kendini nasıl kurtaracağım peki? Gelin, konuşarak anlaşalım. Bu sopayla da konuşmak ister misin? Ve bu olayın üstüne medrese hocası küçük Said'i görür. Bu durumun nedir Said? Sana bir şey mi yaptılar yoksa?
Seyda, onlara söyleyin ikişer ikişer gelsinler. Ben buradayken kim sana ilişebilir ki? Seyda, küçük Sait ile birlikte sınıfa girer ve Sait'in sırtını sıvazlar. Ve şunu der: Sait benim talebemdir. Ona ilişmeyiniz. O gün, o küçük yaşta bir ünvan kaldı ardında. Şeyh talebesi. Bu olaydan kısa bir süre sonra da Molla Said artık bu medreseden alabileceği bir şey kalmadığını anladığı için abisi tarafından alınır. Bir medreseyi fetheder gibi geçti. Hocaları etkiledi, talebeleri şaşırttı. Yıl 1888, 10 yaşındaydı. Ağabeyiyle birlikte çıktığı ilim yolculuğu Şeyhan Yaylası'na Şeyh Abdullah'ın tekkesine getirdi. Ama burada yeni bir sınav onu bekliyordu. Sait, bu kadar ısrar etme. Bazen sormadan dinlemek gerekir. Abi, ben her şeyi sorgularım. İlim öyle öğrenilir. Said, neden abine karşı bu kadar sertsin? Burası Şeyh Abdullah'ın tekkesidir. Sen de onun bir talebesisin. Burada bana müderris gibi hesap soramazsın. Henüz 10 yaşındaydı ama hükmü her yerde geçiyordu. Molla Said buradaki öğrendiklerinden sonra eve dönmeye karar verir. Yalnızdı ama korkmuyordu ve o yaşta bile herkesin gündüz bile geçmeye korktuğu sık ormanların içinden geçmişti. Ve o gece, o küçük adımlar, küçük Said'i yeniden eve değil, takdir edilmiş bir rüyaya götürüyordu onu. Kıyamet kopmuş, herkes bir yere kaçıyor. Ama ben Resulullah'ı bulmalıyım. Nerede bulabilirim? Evet, Sırat Köprüsü'nde. Ya Resulallah, ben ilim istiyorum. Efendimiz küçük Said'e hiç kimseye hiçbir soru sormaman şartıyla sana ilim verilecektir demiştir. Bu bir işaretti. Sadece kitaplarla değil, artık kaderle de eğitilecekti. Ve işte rüyanın etkisiyle Üstad ilmin izinde yola düştü yeniden. Mir Hasan Veli Medresesi'ne, Gevaş'a ve Ağrı'ya. Yıl 1891. Henüz küçük sayılacak yaştaydı. Ama Doğu Beyazıt'a vardığında zaman onun için artık normal akmıyordu. Bu medreseye Muhammed Celali Efendi'den icazet almaya gelmişti. Molla Said gece gündüz çalıştı, 20 yılda alınacak medrese ilmini sadece 3 ayda aldı. Bu çocuk 3 ayda neredeyse bütün kitapları hazmetti. Ama sadece 13 yaşında. Müderris sıfatıyla bu çocuğa icazet mi vereceğiz şimdi? Yaşı küçük olabilir ama ilmi büyük. Hakkıdır, sınava girmeli. Ve o gün gelir, küçük Said tüm ilmiyle icazet almak için
Hocalarının yanına gelir ama ilginç bir olay yaşanır. Sait, kitapların, defterin nerede? Efendim, siz nereden soracaksanız ben oradan cevap vereceğim. Reşat Aynül Hayat'ın 272. sayfası. Ne anlatır söyle bakalım. Hoca Ubeydullah'ın tefsirlerinden, ardından Fatiha suresinin ilk 2 ayetinin tefsirine geçilir. Peki Tarikat-ı Muhammediye'nin 249. sayfasında hangi bahis var? Sadakanın israf olup olmayacağı meselesi ayet ve hadislerle açıklanır. İşlerinden biri tarih, biri kelam, biri nahiv sorar. Sorular ardı ardına gelir ama hepsinin cevabı hazırdır. Sormaktan yorulduk. Ama o cevaplamaktan yorulmadı. Üstad Hazretleri 13 yaşında 20 yıllık ilmi 3 ayda alarak icazet belgesini alır. Yani günümüzde o yaşta üniversite diploması almış gibidir Üstad Hazretleri. Molla Said artık icazetini de almıştı. Şimdi ise bir sonraki ilim durağı Siirt'teki Molla Fethullah'ın medresesi olacaktı. Demek sen Molla Said'sin. Evet hocam. İlminizi almaya geldim. Hoş gelmişsin Molla Said. Molla Fethullah, Molla Said'in hem ilmi zekasının hem de hafızasının çok derin olduğunu anlar ve kendisine sorular sormaya başlar. Mantık ilmi, kelam, sarf, nahiv. Hangisinde iyisin Molla Said? Ben size hepsini izah edebilirim hocam. Al bunu Said. Makamat-ı Hariri kitabını 2 kez oku. Ezber gücünü görmek isterim. Tabii ki. Molla Said bir kez okur, tamamını ezberler. Ve Molla Fethullah bu zeka ve ezber karşısında hayret eder. Zeka ve hafıza. İkisi birden, hem de bu derecede. Bu çok nadir olur. Bu çocuk Bediüzzaman'dır. Zamanın güzeli. Ve Üstad Hazretleri o meşhur ünvanını ilk burada alır. Molla Said artık iyice meşhur olmuştur ve herkesin ona bir sorusu vardır. İşte o. Meşhur Molla Said. Kimle konuşsa hepsini ilzam ediyor. Molla Said nazarı kırmak için üzerine parlak çizmeler, gümüş kabzalı bir hançer, işlemeli bir yelek giyer. Molla Said, kıyafetin sana yakışmış. Bakışları üzerimden atmak için böyle giyinirim. Bu ünle ünlenen Üstad Hazretlerine bir grup alim yine sorular sormak ister. Ama yanlarında kalem değil, sopa vardır. Bu sopalara mana veremiyorum efendiler. Nedir niyetiniz? Münazaradan sonra anlarsın. Mana sonradan gelir. Bir alimin silahı ilmi ve irfanıdır. Sopaysa o aldatmadır. Bakıyorum da sen de hançerle gelmişsin. O kıyafetimin gereğidir. Yeter durun! Karışmayın. Biz talebeyiz. Dövüş de olur, barış da. Ama bu ilim meydanı medresenin içinde kalır. Daha genç yaşındaydı ama tam bir müderris gibi konuşuyordu. Zekası vardı, hafızası vardı ama hepsinden önce korkusuz bir dili vardı. Molla Said için yine yol gözükmüştür. Şimdi de Siirt Şirvan'da abisi Molla Abdullah'ın yanına gider. 15 yaşındaydı. Bir çocuk gibi görünüyordu ama kitaplardan ağır bir hafızası vardı.
Molla Said abisi Molla Abdullah'ın yanına oturur. Molla Abdullah da Şerh-i Şemsiye'yi yeni bitirmiştir. Şerh-i Şemsiye'yi nihayet bitirdim kardeşim. Sen neler bitirdin bakalım? Ben 80 kitap ezberledim abi. Üstadın bu kadar şeyi bilmesini gören Molla Abdullah onu test etmek ister. Şerh-i Akdiye'de geçen şu mesele neydi? İbn Hacer'in yorumuna göre şöyle. Peki usulü fıkıhtaki muradı ilahi nedir? Zahiri hükümle batıni maksadın birleştiği yerdir. Molla Abdullah durur, yutkunur. Gözleri kardeşine uzun uzun bakar. O gün ağabey kardeş oldu, hoca talebe oldu. Zira ilim yaşa bakmaz, hakikate bakar. Böylece abisi Molla Said'den gizli gizli ders almaya başlar. Molla Said için yine ayrılık vaktidir. Abisi Molla Abdullah'ın yanından ayrılır ve Siirt Tillo'ya gider. Yıl 1894. Siirt'in kalbi, ilmin kalbi, Tillo. Her sokağı bir medrese, her odası bir kitaplık gibiydi. Molla Said, Kubbe-i Hasiye'ye gelir. Kapıyı açar, içeri girer. Üstad Hazretlerinin o yerde gözüne bir sözlük ilişir. Üstad Hazretleri 60.000 kelime, 1155 sayfa olan bu sözlüğü sin harfine kadar ezberlemek istemişti. Nedeni ise ileride yazacağı eserlerde kullanacak olmasıydı. Abi, sen ne yapıyorsun? Ezberlemeye çalışıyorum. Kamusu mu ezberliyorsun? Evet. Her mananın kaç kelimeyle anlatıldığını yazacağım. İşte Risale-i Nur'da da aynı manayı anlatan farklı farklı kelimelerin olması bu olayın hazırlığıdır. O gece Molla Said'i rüyasında ziyaret eden çok önemli bir misafiri vardı. Şeyh Abdülkadir Geylani. Molla Said, yarın git Cizre'ye, Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'ya. Ona söyle, zulmü bıraksın, namaza başlasın. Eğer söz dinlemezse, git ve hayatına son ver. Bu bir emir. Üstadından gelen emir ile Molla Said hemen yola düşer. Henüz 16 yaşındaydı ama sırtında sözlükler değil, sözlerin yükü vardı. Henüz çok genç idi. Ama içine ilim, dışına cesaret giymişti. Molla Said, Mustafa Paşa'nın obasına ulaşmış, çadırına girmiş, bir sedirde uzanmış, onu beklemekteydi. Kim bu edepsiz? Ne cüretle paşanın otağında uzanıyor? Efendim, o Molla Said'dir. Hani şu meşhur olan. Molla mı? Bu çocuk mu? Hiç sevmem şu alim takımını. Söyle bakalım, ne istiyorsun? Zulmü bırakacaksın. Namaza başlayacaksın. Sen bana mı emrediyorsun? Ben değil, Allah emrediyor. Senin ne haddine? Eğer bu söylediklerimi yapmazsan, senin hayatına son veririm. Bu paslı kılıçla mı hayatıma son vereceksin? Kılıç kesmez, bilek keser. Seni Cizre'deki alimlerime götüreceğim. Eğer onları ilzam edersen mesele yok. Edemezsen seni Fırat Nehri'nden aşağı atacağım. Onları ilzam etmek benim haddim değil. Ama beni Fırat'a atmak da senin haddin değil. Yine de gidelim. Bana bir tüfek ver. Tüfek mi? Tüfekle ne yapacaksın?
Verdiğin sözü tutmazsan bedelini bununla ödeteceğim. Artık söz ilme kalmıştı. Ve Molla Said elindeki silahı değil, zihnindeki ilmi kuşanarak girdi Cizre'nin en büyük imtihanına. Molla Said, alimlerin bütün sorularına cevap verir. Hatta o kadar emindir ki alimler fark etmeden kendi yanlışını bulup onu düzeltir. Bütün bunlar karşısında Mustafa Paşa ise sözünde durmamak için bir plan yapar. O ata binsin. Dizgin tutmaz o hayvan. Düşsün de kurtulalım şundan. Molla Said çocuğa bir şey yaptı. Zahiren bakarsanız bu çocuğu at öldürdü. Hakikatte bakarsanız Allah öldürdü. Ama sebebe bakarsanız Kel Mustafa öldürdü. Çünkü atı bana o verdi. Üstad Hazretleri çocuğu alır, dere kenarında alnına su atar ve çocuk uyanır. Genç yaşında birisi, bir aşiret reisinin karşısında değil, Zamanın karşısında dimdik duruyor ve hidayetine vesile oluyordu. Cizre'deki işi bittiğinde Molla Said tekrar yola koyuldu. Bu sefer Mardin yolundaydı. Ama bu defa karşısında alimler değil, eşkıyalar vardı. Hey çocuk! Üzerinde ne varsa dök bakalım ortaya. Üzerimde sizin işinize yarayacak bir şey yoktur. Biz yine de bakalım var mıymış yok muymuş, çıkar ne varsa hadi. Yiğidin esbabı ancak ruhu bedenini terk ettikten sonra çıkar. Gelirsek görürsün nasıl oluyormuş. Hadi bakalım. Teker teker gelin. Eşkıyalar teker teker saldırmaya başlar. Ama karşılarındaki bir çocuktan çok daha fazlasıdır. Durun durun. Bu o. Tanıdım Molla Said bu. Efendim, bizi affedin. Sizi tanımamıştık. Bu yollarda çok eşkıya vardır Seyda. İzin verin, sizi biz koruyalım. Allah sizi affetsin. Siz beni değil, kendinizi koruyun. Siz başkalarını değil, 3 kuruşluk dünya menfaati için ahiretinizi soyuyorsunuz. Molla Said Mardin'e geldiğinde namı ondan önce gelmişti. Ama bu teveccühü çevresinden kaldıramayanlar vardı. Daha çocuk ama herkes onu konuşuyor. Bakalım sorularımıza ne diyecek? Alimler Molla Said'in etrafında toplanır. Peki ya meşrutiyet? Hürriyetin sınırı ne olmalı? Hürriyet, başkasının hukukunu çiğnememek şartıyla bir nimettir. Zulme karşı duruşsa, imanın gereğidir. Molla Said'i kıskanan alimler onu Ulu Cami'de sıkıştırmıştır. Demek ilmi bizden iyi bilirsin ha? İlim çalışarak elde edilse de edep kişinin kendindendir. Molla Said bakar ki iş çok tehlikeli bir yere gidecek. Düşünür ki Şark'ın insanı kahramanlığı çok sever. Hemen oradan Ulu Cami'nin minaresine çıkar. Minarenin demirlerinde yürümeye başlar. Molla Said değil mi bu? Eyvah! Buradan düşerse vali bizi yakar. Ne yapıyor bu çocuk? Hadi hadi çabuk dağılın. İş bize kalacak. Bir çatışma yaşanmadı. Ama kalplerin içindeki çatlak Molla Said'in cesaretiyle kapandı. Ama bu olay Molla Said için yeni yolculuk vaktini gösteriyordu. Sayın Valim, Ulu Cami karışmış. Nasıl karışmış cami? Ne olmuş ki?
Bazı alimler Molla Said'i sıkıştırmış camide. O da minarenin demirlerine çıkmış. Bu çocuk Mardin'i karıştırıyor. Vurun ellerine kelepçe, gönderin Bitlis'e. Uzun bir yolda Üstad Hazretleri ile birlikte ilerleyen askerler bu kez namazın mucizelerinden birisine tanıklık ederler. Durun. Namaz vakti geldi. Ne yapacaksın? Namaz kılacağım. Durun dedim. Biz böyle bir emir almadık. İbadet emre tabi değildir. Siz emre tabiyseniz emrediyorum o zaman. Durun. Bir anda kelepçeler çözülüp yere düşer. O anda tüm askerler donup kalmıştır. Affedin, duracağız. Buyurun size hizmet edelim. Bu olayın üstüne Üstad yol boyunca bir daha namaz için uyarmak zorunda kalmadı. Bu bir şahsın değil, bir namazın kerametiydi. Molla Said Bitlis'e gelmiştir. Ama çok vahim bir haber duyar. İçki şeytan işidir. İçki aklı örter. İçki bir kulun Allah'a karşı isyanıdır. Ne yapıyorsun? Bu yaptığın idam sebebidir. Ben en fazla beni nezarete atarsınız sanıyordum. Ömer Paşa pişmanlıkla yerinden kalkar. Yavaşça yaklaşır. Sonra diz çöker, elini üstadın eline uzatır. Seyda, ne olur affet. Hata ettim. İlim öğrenmek için benim konağımda kal. Ömer Paşa'nın konağında büyük bir kütüphanenin olması, Üstad Hazretlerinin ilminin zenginleşmesinde biçilmez bir kaftan olur. Ve bu davetinizi kabul edeceğim. Seyda için kütüphanenin yanındaki odayı hazırlayın. O konağın kütüphanesi. Molla Said için ilmin hazinesi oldu. Yalnız çok enteresan bir durum daha var. 2 yıl kaldığı o konakta Paşa'nın 6 kızı vardır. Üstad Hazretleri Ömer Paşa'nın 6 kızını birbirinden ayırt edemez. Hatta bir gün Üstad'ın ziyaretine gelen alim arkadaşı şunu sorar. Said, Paşa'nın uzun boylu kızının adı neydi? Hiçbirini bilmiyorum. 2 senedir buradasın, nasıl bilmiyorsun? İlmin izzeti beni baktırmıyor. İşte Allah bir kulundan razı olunca El-Aziz isminin tecellisi ile o kuluna kötü olan şeyleri bile baktırmaz. Molla Said Ömer Paşa'nın konağında 2 yıl geçirdikten sonra vedaya hazırlanır. Ve 19 yaşında Tahir Paşa'nın davetiyle Van'a gelir. Ve tam 10 yıl kalacağı yeni bir dönemin kapısını aralar. Konağa gelen Üstad Hazretleri burada da durmadı. 2 yıl içinde 50 pozitif ilim kitabını ezberledi. Ama ilimle birlikte kalbine başka bir şey daha doluyordu. Hasret. Korkuyorum evladım, korkuyorum. Korkma ana. Büyük bir inkılap geliyor. Kur'an'ı muhafaza eden surlar yıkılacak. Ama Kur'an kendi icazetiyle kendini muhafaza edecek. Molla Said uyanır, ter içindedir. Derin derin nefes alır. Üstünü değiştirip kütüphaneye girer. Tam o anda arkasından da Tahir Paşa kütüphaneye girer. Molla Said, gördün mü gazetede ne yazıyor? Hayırdır, ne yazıyor ki? Bu Kur'an Müslümanların elinde oldukça biz onlara hükmedemeyiz. Ya bu Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız ya da manasından koparmalıyız. Ben Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir nur gibi parladığını aleme göstereceğim. İşte o an Üstad Hazretlerinin kalbine Risale-i Nur'un tohumu düşmüştür.
Şark'ta bütün ulemayı ilzam ettin. Ama asıl ilzam etmen gerekenler İstanbul'dadır. Medresetüz Zehra, din ve fen ilimlerini okutacağım yeri kurmak için yola çıkacağım. O rüya bir dağ değil, bir çağ patlatmıştı içinde. Artık yol İstanbul'a gidiyordu. İstanbul'a geldiğinde Ferik Ahmet Paşa'nın konağında kaldı. Yanında paşalar, valiler ama onun gönlünde sadece davası vardı. Molla Said'in yeni durağı küfrün kaynağı nedir ve neresidir düşüncesiyle yeni durağı Fatih'teki Şekerci Hanı olmuştu. Han kapısının üzerinde bir yazı vardı. Burada her suale cevap verilir ama hiçbir sual sorulmaz. Bu söz Molla Said'in çocukken gördüğü bir rüyayı hatırlatıyordu ona. O rüyada Allah Resulü Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona şöyle demişti. Hiçbir soru sormaman şartıyla sana ilim verilecektir. İşte bu yüzden Şekerci Hanı sadece bir han değil, rüyada kendisine vaat edilen ilmin tecelli ettiği bir yer olmuştu. Molla Said Şekerci Hanı'na yerleşti. İnsanlar akın akın çeşitli konularda sorular sormaya geldi. Dünya bir ambar olsa kaç buğday alır içine? Merak ediyorum üstad. Toplam kaç adet yıldız vardır? Molla Said hesap yapar. Rakamlar, cümleler dökülür dudaklarından. Herkes şaşkın. Molla Said'in ilzam için karşılaştırmak istedikleri bir diğer zat ise Mısır'dan gelen Şeyh Baid olacaktı. Ey Molla Said! Osmanlı ve Avrupa hakkında ne düşünürsün? Osmanlı bir Avrupa devletine hamiledir. Avrupa ise İslam devletine gebedir. Ben de böyle düşünüyordum. Ama böyle güzel ifade edemezdim. Seninle münazara edilmez. Bu olaydan sonra ünü daha fazla yayılan Üstad Hazretleri'nin hayalinde doğuda açılacak bir medrese vardı. Medresetüz Zehra. Üstad Hazretleri bu hayali gerçekleştirmek için Abdülhamit Han'ın yanına gitmek ister. Ama bu hayalin padişaha ulaşması bazı karanlık ruhlarca engellenir. Ve zamanın dahisi olan Üstad Hazretleri bir sabah kendisini tımarhanede bulur. Efendim, size bazı sorular yönelteceğiz. Dosyalarınızı bırakın. Size deli olduğumu söylediler değil mi? Evet. Deli olduğunuzu söylediler. O zaman şimdi size daha delicesini söyleyeyim. Siz sormadan sizin sorularınızı sorup cevap vereyim. Eğer bu zat deliyse memlekette akıllı hiç kimse yoktur. Ben hayatımda böyle bir ilim görmedim. Ona deli dediler. Çünkü akıllarını rahatsız etti. O bir medrese kurmak istemedi sadece. Bütün bunlar olurken karanlık eller çoktan devredeydi. Ve 31 Mart olayı patladı. Abdülhamit Han tahttan indirildi. Burada masum kanı aktı. Artık durdurmak mümkün değil. Hey kardeşlerim! Durdurun bu öfkeyi! Bu kalabalığın içinde şeytan geziyor. Öfkenizle değil, aklınızla hareket edin. O da isyanın içinde. Yakalayın! Ve ne gariptir ki fitneye karşı duran o adam fitnenin çıkarıcısı diye divana harbe verildi. Mahkeme değil, bir gözdağı sahnesiydi. Pencerenin dışında 15 alim asılıydı. Sen de şeriat istemişsin. Doğru mu bu? Şeriatın bir hakikatine 1000 ruhum olsa feda olsun. Zira şeriat
saadetin anahtarıdır. Ne demek istiyorsun? Ben şeriatı isterim. Ama ihtilalcilerin istediği gibi değil. Karar için duruşmaya ara verilmiştir. Mahkeme son karar için bir araya gelir. Ve Molla Said hariç tüm salon gergindir. Molla Said ise Allah'a sığınmış, kendinden emin. Molla Said, beraat ettiniz. Zalimler için yaşasın cehennem. 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 Ama o büyük bir cesaretle haykırarak çıktı o kapıdan. Aradan zaman geçti ve yıl 1911'e geldiğinde Molla Said Şam'a davet edildi ve Emevi Camii'nde 10.000 kişiye hitap etti. Aralarında 100 seçkin alim de vardı. Asrın hastalıklarını kalplere tedavi olacak kelimelerle anlatacaktı. Ey ahir zamanın insanları, İslam'ın evlatları, siz hasta olmuşsunuz. Ama hastalığınız imanınızdan değil, asrın sefaletinden gelmiştir. Ümitsizlik bir hastalıktır. Zilletle barışmak bir hastalıktır. İttihatsizlik, tembellik, menfaatperestlik, bunlar sizin manevi mikroplarınızdır. Bunun ilacı ise iman, kardeşlik, gayret ve şeriatın hakikatidir. Ey İslam gençliği! Yükselin! Zira bu asır sizinle düzelecek. Karanlık dağılsa da güneş doğacak ve Kur'an yeniden konuşacak. O hutbe bir vaaz değil, bir çağrının ilanıydı. O hutbe daha sonra Risale-i Nur'da Hutbe-i Şamiye olarak neşredildi. Ve hala yeni nesillere asrın reçetesi olmaya devam ediyor. Şam'dan İstanbul'a dönen üstad, medrese hayali için yine durmadı ve çalışmalarına devam etti. Bunlardan birisi de Sultan Reşat ile Kosova'da gerçekleşecekti. Sultanım, doğuda bir medrese kurmak isterim. Adı Medresetüz Zehra olacak. Din ilimleriyle fen ilmini birlikte okutacak bir kurum. Kosova topraklarında bir üniversitenin temeli atıldı. O temel, üstadın hayaline de temel oldu. Kosova gitti ama bu hayal gitmesin. Bu 19.000 altınla kur medreseyi. Sağ olun sultanım. Hayali bir medreseydi. Ama o hayalin temeline bir milletin kaderini koydu. Molla Said için tekrar yolculuk vaktiydi. Bu defa hayallerine doğru bir yolculuk başlıyordu. İstanbul'dan ayrıldı. Batum üzerinden Van'a giderken Tiflis'e uğradı. Ve Şeyh Sinan Tepesi'nde bir sahneye değil, tarihe doğru baktı. Hey sen! Böyle dikkatle nereye bakıyorsun? Medresem için plan yapıyorum. Sen nerelisin? Burada ne yapıyorsun? Bitlisliyim. Bitlis nere, Tiflis nere? Bu ikisi farklı yerler. Bitlis, Tiflis birbirine kardeştir. Sen ne anlatıyorsun? Asya'da, İslam aleminde 3 nur arka arkaya doğuyor. Sizde ise 3 karanlık üst üste çöküyor. Heyhat şaşarım senin ümidine. Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır. Gün gelecek, Allah nurunu tamamlayacaktır şüphesiz. Kimileri umut katilliği yapar. Ama üstad ümitsizliğe karşı yürüyen
ve asra umut aşılayan bir mücahitti. Üstad Hazretleri bir zamanlar ilim için yürüyen bir çocuktu. Şimdi o çocuk zincirler içinde ama yine yürüdüğü yolda. O bir devrin değil, bir hakikatin talebesiydi. İlimle başladı, imanla yürüdü. Ve şimdi yine o yolda, zincirli ama yine de nurun izindeydi.